Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en kolay böreğini hazırladım. Böyle dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık, çok kolay hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifimize önce iç harcımızı hazırlamakla başlayalım arkadaşlar. 4 tane soğanımın kabuğunu soydum ve yıkadım. Sonra robotumun içine aldım. İnce olacak şekilde doğradım. Eğer robotunuz yoksa elinizde de doğrayabilirsiniz. İnce olacak şekilde. Ben el robotumdan geçirdim soğanımı. Şimdi üzerine bir su bardağı da yağ ilave ediyorum ve ocağımın üzerine alacağım. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Sonra salçamı ilave edeceğim. Salçamla da 1-2 dakika kavurup ocağımın üzerinden alacağım. Soğanımı kavurdum arkadaşlar. Şimdi patatesimin üzerine ilave ediyorum. Ben patatesimi akşamdan haşlayıp hazırladım arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi üzerine baharatlarımı da ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim. Bütün malzeme ölçülerimi açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Şimdi böyle karıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi iyice karıştırdım iç harcımı. Şimdi hemen böyle kenara alıyorum ve hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Kabımın içine 1 bardak süt ve 1 bardak suyumu alıyorum. Sütüm ve suyum soğuk arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar da maya ilave ediyorum. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi unumu almadan önce bir karıştırıyorum. Yeter bu kadar. Burada 5 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Unumun da hepsini kullanıyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi hiç dinlendirmeden eşit bezeler haline böleceğim. Biraz masamın üzerine un alıyorum. Hamurumuzu eşit 8 bezeye böleceğiz arkadaşlar. Hemen yan tarafa alıyorum. Şimdi yine hiç hamurumu dinlendirmeden servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu büyüklükte olması yeterli. Hemen yan tarafa alıyorum. Yine ikinci bezemi de aynı büyüklükte açacağım. Evet, yeter bu kadar açıp büyüttüm.
Şimdi bütün bezelerimi sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. Evet, bütün bezelerimi açıp bitirdim. Şimdi burada arkadaşlar 100 gram eritmiş olduğum tereyağım var. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama tereyağınız varsa tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine de yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı üzerine alıyorum hamurumun ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Böyle her tarafını yağlayalım, hiçbir yeri kuru kalmasın. Şimdi üzerine ikinci açmış olduğum hamurumu da alıyorum ve düzlüyorum önce. Yine bir yemek kaşığı yağımdan ilave ediyorum. Hamurumu arkadaşlar 4'erli 2 grup haline böleceğim. Üçüncü hamurumu da üzerine alıyorum. Böyle parmak uçlarımla düzlüyorum. Alttaki hamurumla aynı boyda olması için. Yine bir yemek kaşığı yağımdan ilave ettim ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve dördüncü hamurumu da üzerine alıyorum ve yine parmak uçlarımla bu şekilde çekiştirip alttaki hamurumla eşit olmasını sağlıyorum. Ve böyle kenarlarına bastırıp hamurlarımın birbiriyle yapışmasını sağlıyorum. Yine yağımdan ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Altına birazcık unlamış olduğum tepsimin içine alacağım. Diğer hamurumu da aynı bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitireceğim. Evet, ikinci hamurumu da hazırladım arkadaşlar. İkinci hamurumu almadan önce birinci hamurumun üzerine bir buzlu poşeti kapattım ki yapışmaması için. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Hamurumuzu yağlarken en üst katını yağlamayacağız. Benim dalgınlığıma gelmiş ve ilk hamurumun en üst katını da yağlamışım. Sonradan fark ettim. Sizler yağlarken en üst katını yağlamayın. Bunu da belirtmiş olayım. Zaten ben de ikinci hamurumun en üst katını yağlamadım. Şimdi bir buzlu poşetimin içine geçireceğim ve dolabımın alt kısmında 10-15 dakika dinlendireceğim hamurumu. Evet, hamurum dinlendi. Hemen böyle üstteki hamurumu alıp açmaya başlıyorum. Önce birazcık masamın üzerine unluyorum yapışmaması için. Üzerine unlamayacağım arkadaşlar. Ben dikdörtgen bir tepsi kullanacağım için hamurumu uzun olacak şekilde açıyorum. Eğer sizler yuvarlak bir tepsi kullanırsanız hamurunuzu tepsinize göre şekillendirin. Evet, bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Şimdi tepsimi getirip içine yerleştireceğim. Birazcık üzerine unluyorum. Katlayacağım için yapışmasın hamurumuz. Hemen hamurumu yan tarafa alıyorum. Kalan yağımdan tepsimin içine 3 yemek kaşığı ilave ediyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Tamam, yeterli. Açmış olduğum hamurumu içine alıyorum. Ve hamurumuzu tepsimizin genişliğinde düzleyelim.
Böyle kenardaki fazlalıkları tepsimizin ortasına doğru getirelim. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu düzgün olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi iç harcımdan ilave ediyorum. Ve şimdi iç harcımı eşit olacak şekilde parmak uçlarımla dağıtıyorum. Evet, tamam, yeterli. Gördüğünüz gibi eşit olacak şekilde iç harcımı da düzledim. Hemen böyle yan tarafa alıyorum ve ikinci hamurumu açmaya başlıyorum. Şimdi yine tekrardan masamın üzerine biraz unluyorum ki açarken hamurumuz yapışmasın. Evet, tamam, yeterli bu kadar açıp büyüttüm. Yine tepsime göre şekillendirdim hamurumu. Ve şimdi böyle üzerine unluyorum yapışmaması için. Ve katlıyorum. Yan tarafa alıyorum. Üzerine ilave ediyorum. Yine hamurumu bu şekilde düzlüyorum. Yine bu kenardaki fazla hamurumuzu bu şekilde ortaya doğru getirelim. Evet, gördüğünüz gibi düzledim. Şimdi kalan yağımı da üzerine ilave ediyorum. Ve böyle elimle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Şimdi dilimleyeceğim. Şimdi üzerine bir şişe soda ilave ediyorum. Ve bir 10 dakika dinlendireceğim sodayı iyice içine çekmesi için ve sonra alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30-40 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin çünkü fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, böreğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Hemen böyle ilk sıcaklığıyla birlikte bir dilim çıkartıp iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Yani öyle güzel bir börek tarifi oldu ki arkadaşlar, çok kolay yapabileceğiniz ve
Kolaylığına hayran kalacağınız, inanın ki bugüne kadar elini hiç hamura vurmamış kişiler bile bu böreği kolaylıkla yapabilecek. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz ve sizler de izleyince göreceksiniz ne kadar kolay bir börek tarifi olduğunu. Asla abartmıyorum ve kendim yaptım diye de söylemiyorum. Böyle pratik ve kolay börek tariflerini inanın ki ben çok seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur ve yaparsınız. Yani şöyle bakar mısınız, sanki tek tek açmışız gibi kat kat bir börek tarifi oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hem çok kolay hem de lezzeti bir o kadar güzel bir börek oldu. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve hala da kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.